Herkese merhabalar. Eser'in Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için patlıcan buzlukta nasıl saklanır en lezzetli, en güzel haliyle hazırlık yapıyorum. Bu lezzetli tarifi hazırlamadan kışa girmenizi tavsiye etmem. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz nasıl hazırlamışım buyurun başlayalım. Tarifim için 1 kilo kemer patlıcan kullandım. 1 kilo domates ve 4 adet de büyük boy olacak şekilde yeşil biber kullanıyorum. Öncelikle patlıcanları alacalı olacak şekilde soyuyorum. Siz isterseniz topak patlıcanla da aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Patlıcanların tamamını aynı şekilde soyuyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar kanalıma abone olup destek verirlerse sevinirim. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Patlıcanların tamamını soyduktan sonra iki parçaya ayırıyorum ve istediğim ebatlarda doğruyorum. Patlıcanların tamamını doğradıktan sonra acı suyunun çıkması için geniş bir borcamın içerisine alıyorum. Daha sonra da boyunu geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. Bu aşamamız önemli. Patlıcanların acı suyunun çıkması için bunu atlamayalım. Üzerine geçecek kadar su ilavesi yaptıktan sonra 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve patlıcanları içerisine batırıp kenara beklemeye alıyorum. Patlıcanlar kenarda beklerken domatesleri hazırlıyorum. Öncelikle kabuklarını soymakla başlıyorum. Daha sonra domatesleri küp küp olacak şekilde doğruyorum. Ben bu tarifimde 1 kilo patlıcan kullandım. Siz isterseniz malzemeleri 2 katına çıkararak daha fazla kışlık hazırlığı yapabilirsiniz. Domateslerin tamamını doğradıktan sonra kabın içerisine alıyorum. Ve biberleri doğrama işlemine geçiyorum. Biberleri tatlı biber olarak tercih ettim. Siz istediğiniz biberlerle hazırlayabilirsiniz. Biberlerin içerisindeki çekirdekleri temizliyorum. Temizlemiş olduğum biberleri domatesleri doğradığım büyüklükte küp küp doğruyorum. Tüm tariflerim gibi bu tarifimde de kullanmış olduğum malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Kaçan arkadaşlarımız videonun altındaki açıklama bölümünden ulaşabilirler. Son olarak biberleri de doğradıktan sonra domatesle birleştiriyorum. Malzemelerin tamamını doğradıktan sonra kaynatacağım tencerenin içerisine aktarıyorum. Ve hemen ocakta pişirmeye alıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyorum ve bir miktar kaynamasını bekliyorum. Bu arada suda bekleyen patlıcanların da suyunu sıkıyorum ve sudan çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi acı suyu çıktı. Domates sosumuz da kaynadı. Bu kadar pişmesi yeterli. Üzerine patlıcanları ilave ediyorum. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ve tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Bu aşamada çok fazla tuz ilavesi yapmanıza gerek yok. Yemek yaptığınız zaman tuzuna bakarak tuzunun miktarını ayarlayabilirsiniz. Patlıcanları çok fazla pişirmiyoruz. Birazcık solmasını beklememiz yeterli. 1-2 sefer karıştırıp kapağını kapattıktan sonra gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama geldi. Bu kıvam bizim için yeterli. Hemen ocaktan alıyorum.
Ocaktan almış olduğum patlıcanları genişçe bir tepsinin içerisine boşaltıyorum. Ve dondurucuya kaldırmadan önce iyice soğumasını bekliyorum. Sıcak olarak koymayalım ki tadında herhangi bir bozulma olmasın. Tamamen soğumuş olan patlıcanları buzdolabı poşetine yerleştirmeye başlıyorum. Ben patlıcanları 3 yemek olacak şekilde 3'e ayırdım. Birinci poşeti doldurduktan sonra düzeltiyorum. Ve daha sonra vakumlayarak havasını alıyorum. Havasını alırken pipetten faydalanıyorum. Daha pratik oluyor. Ve ağzını sıkıca bağlayıp kenara alıyorum. Kalan patlıcanları da aynı şekilde hazırlıyorum. Kışın yemeğini hazırlarken sadece yağını ve salçasını kavurup üzerine bir paket patlıcanı boşaltmanız yeterli. Son olarak üzerine kuru nane ve sarımsak ekleyerek damak zevkinize göre tatlandırabilirsiniz. Buzlukta kışlık patlıcanlarımız hazır. Gördüğünüz gibi çok lezzetli oldular. Kesinlikle tadında ve lezzetinde herhangi bir değişme olmuyor. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan arkadaşlar yorumlar kısmında düşüncelerini benimle paylaşabilirler. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir lezzetli tarifin daha sonuna geldim. Umarım çok beğendiğiniz bir lezzet olmuştur. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bildirim zilini aktifleştirerek paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Farklı ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.